Şimdi daha önceden ördüğümüz Afrika menekşesi motifinin kağıt iple yapacağız. Bir takipçim bunu kağıt iple yapsak nasıl olur dedi. Ben de hiç denemeyi düşünmemiştim ama bir de kağıt iple yapılanı göstereyim dedim. Daha önce videosunu paylaştığım altıgen şeklindeki Afrika menekşesi motifinin sayıları aynı olmak üzere. Bakın bu normal bir akrilik iple örülmüş hali. Bu da kağıt iple örülmüş hali. Kağıt ip tabi biraz daha sert bir ip olduğu için boyut olarak diğerinden biraz daha büyük oluyor. Ancak duruşu oldukça sert ve güzel. Şimdi bunu tekrardan yapmaya başlayalım. Elimizdeki kalan kağıt iplerden yapmaya çalışalım. Bir sihirli halka yapıyoruz. 2 3 zincir çekiyoruz. Bu arada kullandığımız tığ numarası da 3,5 numara. Bir trabzan yaptık. İkili trabzan. 2 tane ikili trabzan olmuş oldu. Aralarda birer zincir çekerek bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yine bir zincir çekip önce iyice bir sıklaştırıp yine bir zincir çekerek 3 adet zincirin tepesine bunu sabitliyoruz. Kesiyoruz. Kestikten sonra bu arka kısmına alıyoruz. Ve iyice onu sıklaştırıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ikinci renge geçiyoruz. İkinci renge geçtiğimizde bir önceki sırada oluşturduğumuz aralara sabitledik. Yine 2 zincir çektik. Yine bir adet trabzan yaptık yanına. Arada 2 zincir çekiyoruz. Aynı deliğe yine 2 adet trabzan yapıyoruz. Diğer deliğe geçerken arada zincir yok. İki tane trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı deliğe yine 2 adet trabzan yaptık. Bu işlemi bütün deliğe yapıyoruz. 6 adet yapmış olduk. Şimdi son noktaya geldiğimizde 3 adet zincirin tepesine ilmeği ilmeğin içinden geçirerek sabitliyoruz.
Aynı renkle devam edeceğimiz için diğer sık iğnenin başında da ilmeği ilmeğin içinden geçirip bu boşluğa ulaşıyoruz. Ve burada 3 adet zincir çekiyoruz. Her bir deliğe 7'şer adet trabzan yapıyoruz. İki, 4, 6 ve 7. Diğerine geçtiğimiz zaman, diğer boşluğa geçtiğimiz zaman herhangi bir arada zincirimiz yok. Tığımızı doluyoruz ve diğer boşluğa geçiyoruz ve burada da 7 adet trabzan yapıyoruz. Her bir deliğe şurada görüldüğü gibi 7'şer adet trabzan yapıyoruz. Şimdi son sıraya gelince yine her zaman yaptığımız gibi tepesine batıyoruz zincir çekmeden, bunu birleştiriyoruz. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Bunu da arkaya aldıktan sonra diğer renge geçiyoruz. Diğer renge geçince başlangıç noktamızı kendimiz seçeceğiz. Şimdi burada 3, 6, 7 tane trabzan var. Trabzanların herhangi birisinin şöyle köşesinden batıyoruz. Buraya tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındakine sık iğne yapıyoruz. 2 oldu. 3 ve 4. Dördüncü noktaya sık iğne yaptığımızda aynı noktaya tekrar sık iğne yapıyoruz. Bunu 1 olarak sayıyoruz. 1 2 3 ve 4. Yani bu 7'nin üzerinde 4 bir taraftan, 4 bir taraftan tepe noktasında aynı noktaya 2 kere 2 kere batarak yapıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra tığımıza dolama yapmadan ikinci sırada yaptığımız trabzanların arasına batıyoruz ve buradan uzunca bir ilmek çıkartıyoruz ve bunu çekiyoruz ve tekrardan diğer çiçeğe geçiyoruz. Bakın hemen şuradaki ilk nokta birinci sık iğnemiz. 1 2 3 ve 4. Aynı noktaya tekrar batıyoruz ve yeniden saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4. Ve yine burada bir alttaki noktaya uzunca bir ilmek çekip bunu birleştiriyoruz ve tekrardan diğer 7 adet trabzanın üzerine sık iğnemizi yapıyoruz. 3 4. Evet. Şimdi bunu bütün çiçek boyunca yapacağız.
Ve ilk yaptığımız sık iğnenin üstüne bunu geçiriyoruz. Evet. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz ve bu diğer renkte de en son sıramızı yapıyoruz. En son sıramızı başladığımız yer o kadar önemli değil. Çünkü buradaki her bir sık iğnenin üstüne tekrar yapmaksızın birer adet sık iğne yapıyoruz. Her birinin üzerine. Ara noktalarda da buradaki her bir sık iğnenin üstüne bir sıra, bir önceki sırada yaptığımız sık iğnelerin üzerinin her birinin üzerine birer adet sık iğne geçiyoruz. Evet. Bu sırayı da tamamlıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Kağıt iple örgü yaparken sadece zincir başlangıç noktalarına buraya sık iğne yapmak lazım ki arka tarafta herhangi bir şey yapmasın. Yani önce zincirle tığımıza tutturup sonra buraya sık iğne yapmamalıyız. İpe zincir yapmadan buraya tutturmalıyız. Çünkü arkalarında sertlikler oluşuyor. Toparlaması veya şey yapması zor oluyor ve ilk noktalara tekrardan bir sık iğne yapılmasında yarar var. Dikiş için. Evet. İşte bunu bu şekilde de buradan geçiriyoruz ve böylece motifimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın gayet de güzel oluyormuş. Evet, motiflerimiz bu şekilde tamamlandı. Örmesi de kolay. Çünkü ben kağıt ipleri herhangi bir suya falan yatırmıyorum. Olduğu gibi kullanıyorum. Eskisi kadar çok sert değil. Sadece alırken aynı farklı renklerin aynı kalınlıkta olmasına dikkat etmek lazım. Bazen farklı renkler, kağıt ipler farklı kalınlıklarda olabiliyor. Çok kalınlı değil, ince olanlarını tercih etmek lazım. Daha rahat örebilmek için. Başka videolarda görüşmek üzere.